Mehmet'in Mutfağından Harikalara hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bu pazar mutfaklarınıza tavuk soteli patates rulo ile konuk olacağım. Kesinlikle leziz mi leziz, pizzaya alternatif bile diyebilirim. Pizzadan daha lezzetli oldu da diyebilirim. Gerçi ikisinin lezzetleri birazcık farklı ama yani alternatif diyebilirim. Yapımı gayet pratik. Ben video çektiğim için haliyle biraz uzun sürüyor ama siz normal yapıp yiyeceğinizden dolayı bu kadar uzun sürmez. Gördüğünüz gibi aslında ben bunu dörde böldüm. Siz bunu biraz daha ince yapıp ununu biraz daha çoğaltıp 6 tane çok rahat çıkarabilirsiniz. Dikkat ederseniz benim patatesi bayağı kalın. Baharatını, tuzunu güzel ayarlarsanız, eğer ölçüye uyarsanız kesinlikle çok güzel olacaktır. Denemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle vazgeçemeyeceksiniz. Gerek çocuklarınız, gerek siz mutlaka beğeneceksiniz. Yapımı aslında çok basit, gayet kolay. Gördüğünüz gibi tavuk soteyi koyduktan sonra rulo yapıyoruz. Evet dostlar, haydi başlayalım. Bismillah. Önce yeteri kadar patatesimizi alıyoruz, rendelemeye başlıyoruz. Benim patateslerim orta boydan bir tık büyük. Orta boy patates kullanmanızı tavsiye ederim. Benimkiler orta boyun bir tık üstünde olduğu için biraz fazla geldi. Evet dostlar, patatesimiz bitti. Güzelce rendeledik. Çok fazla bekletmeden hemen yıkıyoruz. İçindeki nişastayı almamız lazım. Ben güzelce yıkadım. Suyunu alabildiğim kadar alıyorum. Ve şimdi karışımımızı yapıyoruz. Bütün patatesimizi uygun bir kaba alalım. İçerisine 3 tane yumurta katalım. 1 tatlı kaşığından biraz fazla tuz. 1 çay kaşığı karabiber. Ben 3 yemek kaşığı un kullandım fakat az geldi. Siz en az 5 tepeli yemek kaşığı un kullanın. Ve patatesi de orta boy seçin. Çünkü biraz daha ince olacağı için çok güzel rulo yapabilirsiniz. Ve böylelikle 6 tane rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Evet dostlar, güzelce karıştıralım. Yarım ay şeklinde kestiğimiz mümkün mertebe ince keselim. Soğanlarımızı da içine döküyoruz. Bunu da karıştıralım güzelce. İçerisine iri iri kopardığınız maydanozları katın. Doğramanıza gerek yok. Rulo yaparken göze daha hoş gelir böylelikle. Güzelce bunu da karıştıralım. Ve bir adet ince doğranmış kapya biber döküyoruz içerisine. Bunu da yine güzelce karıştıralım. Ve fırın tepsimize bir adet yağlı kağıt koyalım. Altını biraz ıslak yaparsanız daha rahat yapışacaktır. Yeteri kadar sıvı yağ
ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Takriben 2 yemek kaşığı kadar yeterlidir. Sonra fırçayla güzelce yedirelim. Şimdi yapmış olduğumuz bu karışımı tepsiye güzelce dökelim. Ve tepsiye güzelce yayalım. Olabildiğince eşit kalınlıkta yaparsanız rulo yaparken de çok güzel olur. Böyle güzelce de bastırın. Evet, gayet de güzel orantılı kalınlıkta oldu. Ve üzerine tercihen 100 gram kadar kaşar kullandım. Siz biraz daha az ya da 50 gram kadar daha fazla katabilirsiniz. Yani çok kaşarlı seven çok, az seven az katabilir. Ve artık 180 derece ısıttığımız fırına ortalama 15-20 dakika kontrollü bir şekilde koyuyoruz. Dikkat edin, altlı üstlü. Evet, fırından çıkardığımız tepsimize ben 4 eşit miktarda bölüyorum. Onu bir kenara bırakıyorum. Şimdi sotemizi hazırlayacağız. Tercihen bir adet orta boy soğan kullanıyorum. Mümkün mertebe ince şekilde doğrayalım. Orta ateşte 2 ila 3 yemek kaşığı kadar yağda kavuralım. 1 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber doğruyoruz. Mümkün mertebe ince olursa güzel olur. Ve yeteri kadar da acı seven acı biber doğrayabilir. Ben yarımdan biraz az doğradım. Çünkü kararında acı gayet güzel oluyor. Kavurduğumuz soğana onları koyduk. Onlar kavrulurken şimdi etimizi doğrayalım. Ben doğrayabildiğim kadar küçük doğruyorum. Çünkü sarmada da kolaylık sağlayacaktır.
Ben 400 gram et kullandım. Ve kavurduğumuz malzemelerin içerisine etimizi katıyoruz. 2 diş irice sarımsak kullanıyorum. Sonradan 2 diş daha ilave ediyorum. Toplam 4 diş sarımsak kullandım. Böyle bir aparat kullanırsanız müthiş derecede kolaylık sağlar sarımsak sıkmada. Dikkat edin, bu baharatları katıyorum. Bu baharatların oranını metin olarak yazacağım. Ve pişen sotemizi kenara alıyorum. 4 eşit miktara böldüğüm parçamızı alıyoruz. Yeteri kadar sotemizi arasına koyuyoruz. Ve kırmamaya çalışarak rulo yapıyoruz. İkincisini de yine aynı şekilde yapıyoruz. Üçüncüsünü de yine aynı şekilde yapıyoruz. Ve dördüncüsünü de aynı şekilde yapacağız. Ben az bir şey kaldığı için tamamını onun üstüne döktüm. Bunu da güzelce rulo yapalım. Ve şu an 200 gram kaşarı üzerlerine eşit miktarda koyalım. Ve ortalama 180 derece altlı üstlü fırında kontrollü bir şekilde eriyene kadar tutalım. Evet dostlar, gördüğünüz gibi ve afiyetle yemeye hazır. Dostlarım, bugünlük benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet şifa olsun. Hayırlı pazarlar dilerim.